Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere bebek battaniyesi olarak kullanılan bir modeli anlatmak istiyorum. Aynı modelin devamı ile kenar tığlaması yapılarak bitiriliyor. Özellikle bebek battaniyesi yapımında sıkça kullanılan, yapımı çok kolay bir örgü modeli. Bu modele takım olarak hırka, yelek şeklinde bebek örgülerinin devamını yaparak tam takım haline getirebilirsiniz. Bir bebek battaniyesi yapımının nasıl olduğunu şimdi sizlere anlatmak istiyorum. Modelimin yapımında 100 gramı 250 metre olan bir bebe ipi kullanıyorum. Örgümün biraz yumuşak, kabarık olması için Tunus işinde kullanılan tekli ucu bu şekilde tığ şeklinde şişlerden kullanıyorum. 3,5 numara şişimin kalınlığı. Sizler normal tığ ile yapmak istiyorsanız ucu böyle kalın bir tığ kullanmanızı tavsiye ederim. Böylece örgünüz daha yumuşak ve daha kabarık olacaktır. Bebek battaniyesi örmek için kullanacağınız ipin ve tığın kalınlığı ölçüyü değiştireceği için önce 1 metre uzunluğunda zincir hazırlamanız gerekiyor. İsterseniz hemen birlikte şöyle önce modelimi göstereyim. Modelin kendi devamı ile kenar tığlaması yapılarak bir bütünlük sağlanıyor ve oldukça hoş ve güzel bir model oluyor. Ayrıca modelin her iki tarafı da aynı görünüme sahip olduğu için avantaj sağlayan bir model. Dilerseniz bu şekli ile lif olarak kullanabilirsiniz. Öncelikle zincir çekerek örgümüze başlıyoruz. Bebek battaniyesi 1 metreye 1 metre şeklinde kare bir parçadan oluşuyor. 1 metre uzunluğuna gelinceye kadar önce zincir hazırlamamız gerekiyor. Zinciri 5 ve katları olarak hazırlarsanız modeliniz tam denk gelecektir. 5 ve katlarını hazırlayarak önce 1 metre uzunluğunda zincir çekmeniz gerekiyor. Bu şekilde çekeceğiniz zinciri ölçüp 1 metre uzunluğuna getirmeniz gerekiyor. Ben küçük bir parça üzerinde anlatım yapmak istiyorum. Zincirlerimi bu arada hiç saymadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincir çekmişim. Şu an 16. zincirdeyim. Bu benim için yeterlidir. 5 ve katlar olarak zincirimizi hazırladık. Şimdi elimle tutuyorum. Bir kez başını doladım. Hemen ilk zincirime batıyorum. Burayı kapatarak örgümün başlangıcını belirtiyorum. Başını doladım. Hemen yanına batıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ben gevşek örerek ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde daha puf ve yumuşak bir görünümü oluyor. Bir tane zincir çektim. Bir zincir atlıyorum. İkinciye batıyorum. Yan yana 4 adet trabzan yapmamız gerekiyor. Şimdi tekrar bir zincir çektim. Bir zincir atlıyorum. İkinciye batıyorum. 1 2 3 ve 4 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Bir zincir atlıyorum. İkinciye batıyorum. Bir tane trabzan yaptım. Hemen yanına giriyorum. Burayı sık iğne şeklinde kapatıyorum. Örgümüzün başlangıcı ve sonu aynı şekilde bitmeli. Şimdi bir üst sıraya geçerken 1 2 3 tane zincir çekip geri dönüyorum. Başını doladım. Burada yapmış olduğumuz bu bir tane trabzanın tepesine değil, şu şekilde ara boşluğuna girerek
Burada pardon, başını dolamıyoruz. Şöyle tekrar göstereyim. Burada sık iğne ile bitirdik. Yanındaki trabzanın ara boşluğuna giriyoruz. Buradan aldığımız ilmeği sık iğne olarak kapatıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Başını doladım. Hemen yanındaki boşluğa giriyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Hiç zincir çekmeden, başını dolamadan 1, 2, 3 tane trabzan atlayıp sonuncu trabzanın ara boşluğuna giriyorum ve sık iğne ile burayı kapatıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Başını doladım. Hemen yanındaki boşluğa giriyorum. 1, 2, 3 adet trabzan yapıyorum. Alttaki 1, 2, 3 tane atlıyorum. Sonuncu trabzanın ara boşluğuna giriyorum. Buradan aldığım ilmeği sık iğne şeklinde kapatıyorum. Tekrar 3 adet zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Buradaki boşluğun içerisine giriyorum. Buraya 3 adet trabzan yapıyorum. 2, 3 adet. Burada örgümüzün başlangıcında oluşturduğumuz trabzanın ara boşluğuna giriyorum. Sık iğne şeklinde kapatarak sıramı tamamlamış oluyorum. Hemen üst sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3 tane. Zincirimi çektim, geri döndüm. Başını doluyorum. Burada trabzanlarımın bittiği, kapattığım boşluğa giriyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Sonra 1, 2, 3. trabzana ara boşluğundan giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Burada bir sonraki sırada girebileceğimiz bir tane yuva oluşturmuş olduk. Başını doladım. Sonra trabzandan sonraki boşluğa giriyorum. Buraya 3 adet trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Alttaki trabzanları sayıyorum. 1, 2, 3. Sonuncu trabzanın ara boşluğuna giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Bunu ara boşluğuna girerek kapatıyoruz. Sonra 3 zincir çekerek arkadaki boşluğa girdiğimiz için örgümüze boyut kazandırmış oluyoruz. Çok kolay. Her defasında aynı işlemi yapıyoruz. Sadece bir defa başlangıç ve sonucu anlamanız lazım. Gerisi aynı devam edecek. Sonuncu trabzanın ara boşluğuna girerek buraya kapatıyorum. Ve tekrar zincir çekiyorum 3 tane. Arkasındaki boşluğa giriyorum. Buraya 3 adet trabzan yapıyorum. Burada ilk başlangıçta oluşturmuş olduğumuz yuvamız var. Bu yuvaya giriyoruz ve sık iğne ile kapatıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Artık bundan sonra sürekli aynı işlemi tekrarlıyorum. Örgümü çeviriyorum. Başını doladım. Trabzanlarımın bittiği boşluğa giriyorum. Buraya bir tane trabzan yaptım. Bu trabzanı sonuncu trabzanlara boşluğuna girerek kapatıyorum. Sürekli başlangıç ve sonuç aynı şekilde devam edecek. Tek sıradan oluşan bir model. 3 adet zinciri çektim. Arkasında kalan devamındaki yuvaya giriyorum. Buraya 3 adet trabzan yapıyorum. Alttaki trabzanların burada sonuncusunun arasına girerek ara boşluğuna ilmeğimi kapatıyorum ve tekrar zincir çekiyorum. Burada çekmiş olduğumuz zincirin olduğu boşluğa giriyoruz ve 3 adet trabzan yapıyoruz.
Ve pardon, 3. trabzanın ara boşluğuna girerek ilmeğimizi buraya kapatıyoruz. Her defasında sonradan 3 zincir çekiyoruz. Arkadaki kalan boşluğa yeni 3 adet trabzan yapıyoruz. Trabzanlarımızı burada ilk başta hazırlamış olduğumuz yuvaya giriyoruz. Buraya kapatıyoruz. Bitiş bu şekilde. Tamamlandıktan sonra 3 zincir çekip örgünün başlangıcındaki gibi geri dönüyoruz. Başını doladım. Bu boşluğa giriyorum. Trabzanlarımın başındaki boşluğa bir tane trabzan ile kenarda bir tane boşluk oluşturuyorum. Sonra son trabzanın ara boşluğuna girerek burayı kapatıyorum. Her defasında örgünün başlangıcı bu şekilde. Bitişiyle ise trabzanları hazırladıktan sonra oluşturduğumuz boşluğa batarak kapatıyoruz. Her sıra aynı şekilde başlayıp aynı şekilde devam edecek. Sıra sonuna geldim. Son boşluğa trabzanlarımı yaptım. Burada örgünün başında her defasında oluşturduğumuz bir yuva var. Buraya kapatıyoruz. Bitişimiz bu şekilde. Son sıramız aynı zamanda örgümüzün kenar sırası için geçerli oluyor. Buradan devam ederek kenar dantelini oluşturmaya devam ediyoruz. Son sıra kenar danteli yerine geçtiği için hemen dönüyorum. Yandaki zincirli olan bölümden devam ediyoruz. Hemen 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Başını doluyorum. Kenardaki ilk boşluğa giriyorum. Buraya 1, 2, 3 adet trabzan yaptım. Sonrasında bakın buranın bittiği yer var. Bir sonraki trabzanın ara boşluğu var. Burada ara boşluğu da şekilde ön kısmından aynı modelde olduğu gibi giriyorum. Ve ilmeğimi buraya kapatıyorum. Tekrar 3 tane zincir çektim. Arkasındaki boşluğa girerek 3 tane trabzan yapıyorum. Aynı modelin devamı olduğu için kenar kısımlarında aynı mantık ile devam etmemiz gerekiyor. Trabzanımı yaptım. Burada bakın köşe bölümüne geldik. Köşe bölümüne gelince şekilde içerisine batıyorum. İlmeğimi kapattım. Tekrar 3 tane zincir çektim. Örgümü çevirdim. Çevirdikten sonra burada bir tane boşluk var. Bu boşluğa 3 adet trabzan yapıyoruz. 2, 3. Şimdi burası örgümüzün başlangıçtaki zincir çektiğimiz bölümü. Buraya gelince 1, 2, 3 tane saydım. Sonuncu trabzanın ara boşluğuna giriyorum. İlmeğimi kapatıyorum. Tekrar 3 tane zincir çektim. Arkasındaki kalan boşluğa 3 adet trabzan yapıyorum. Tekrar sonuncu trabzanın ara boşluğuna giriyorum. İlmeğimi kapatıyorum. 3 tane zincir çektim. Hemen yanındaki boşluğa 3 adet trabzan yapıyorum. Şöyle yan tarafı göstereyim. Yan tarafta burada bakın bir tane sık iğnemiz vardı. Buraya girerek ilmeğimizi kapattık. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Sonrasında burada zincir çektiğimiz ilk boşluğumuza giriyoruz. 1, 2, 3 adet zincir çektim. Burada son boşluğumuz var. Bu boşluğa girmeden önce öncesindeki tutturma yerine ara boşluğuna girerek kapatıyorum ilmeğimi. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Son boşluğa giriyorum. 1, 2, 3 tane trabzanımı yaptım. Şu anda altında bakın 1, 2, 3 trabzan var. Bu trabzanın
sonuncusunun ara boşluğuna girerek ilmeğimi kapatıyorum. Bir zincir çekip buradan iç kısımdan bunu çekerek örgümü bitiriyorum. Burası son sıramız olduğu için kenar danteli yerine geçecek. Böylece örgümüzün köşelerinde nasıl döndüğümüzü görmüş olduk. Burada biraz daha büyük bir parçası var. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.